Merhaba, Kadın Başıma kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilek. Silivri'deyim. Nereye gidiyorsun Dilek derseniz yine yollardayım tabii ki. Odun almaya gidiyorum açıkçası. Odun şöyle, bizim bu Silivri'deki eve ilk işte alındığı zaman salona giriş kata şömine yaptırmıştı babam. Sonra biz o şömineyi pek kullanmadık. O zaman tabii ben okula gittiğim için böyle sık sık falan gidip gelemiyorduk zaten. Yazlık olarak kullanıyorduk sadece burayı. Sonra annem işte çok yer kaplıyor. Zaten kullanmıyoruz. Ne gerek var? Oraya televizyon dolabını koyarız. Onu koyacağımız yere falan filan dedi. Annem şömineyi yıktırdı, kaldırdı. Sonra tabii şömine yıkıldı ama barbekü tarafı var. Şimdi aklıma şöyle bir şey geldi benim. Barbeküyü yakıp şömine gibi ısınma sağlayabilir miyim? En azından balkon ısınır mı? Hani balkonda oturmak istiyoruz ama balkon soğuk oluyor. Varanda. Acaba bunu sağlayabilir miyiz diye aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi gidiyorum deneme yapmak için. Oduncu var burada. Öğrendim. Gidip oduncudan işte böyle bir yarım çuval kadar odun alacağım. Bir yakmayı deneyeceğim. Bakalım herhangi bir ısıtma şeyi olacak mı? Olmadı mangal yaparız. Ne yapalım barbeküde. Ama umarım ısınır. Böylece biz de balkonun keyfini yaz kış aralıksız çıkartabiliriz. Çok arzu ediyorum. Bakalım becerebilecek miyim? Bir çuval bir şey aldım. Odun gibi bir şey. Bir de böyle bir şey sattılar bana. Bunu sıkılıyormuş. Bulaşık deterjanı gibi bir şey. Sıkılıyormuş, ateş yakılıyormuş ve kolayca yanıyormuş. Annem barbeküyü yaktı. Tabii barbeküyü biz şömine niyetine yaktık. Bakalım verimli olacak mı? Anne nasıl yaktın bunu? Tam gazet kağıt koydum şeyin altına, en alta. Evet. Bundan da birazcık bundan döktüm. Evet. Bu da çıra gibi bir şey herhalde, sıvı. Evet, yakıt. Tahtaları koydum ve kibriti çakınca tutuştu. Bu işleri rahmetli babam yapardı. Biz hiç bilmiyoruz. İlk defa denediğimiz için böyle bir şey yaptık, şaşırdık. Bakalım şömine gibi ısıtacak mı bizi? Isındı bile balkon. Evet. Tahta aldık. Odun olsa daha çok dayanır ama tahta güzel yandı. Evet. Bayağı bu ısındı. Oduncu adam dedi, çünkü odun değil de madem barbekü yakacaksınız tahta alın, daha kolay yakarsınız dedi. Onun için ondan aldım. Evet, kahvaltı edeceğiz şimdi barbekünün karşısında. Evet, hadi bakalım. Şömine havasında. Şömine havası verilmiş barbekü. Güzel. Barbeküden şömine olur mu konulu çalışmamızı bitirdik. Çok verimli oldu. Şeyde yaktık, varandada yaktık tabii ki barbekü. Varandada olduğu için giriş kattaki oda çok büyük bir oda değil ama ısındı. Hatta ben terledim bile diyebilirim size. Bayağı yetti. Hani üstüne ilave bir şeyler atmaya da gerek görmedik. Hatta barbekünün etinden sütünden faydalanıp hem ısındık. Üstüne de annem patlıcanları koydu. Patlıcan közledi. Bu sıcak epey bize yetecek. Yani Silivri'de ilk geldiğimiz zaman bir türlü ısınamama sorunumuz var bizim, biliyorsunuz. Daha önce bahsetmiştim size. Ama bu sistem çalıştı. Galiba şey yapacağız. Yalnız şunu anladık. İnce odunlar alacağız. Bir sonraki gelişimizde tahta değil de ince odunlar yakacağız. O şekilde daha verimli olacak gibi gözüküyor. Bu şekilde desteklemek için abone olursanız ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca bu konuda iyi fikirleriniz varsa yardımcı olursanız, yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.